Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir kanala, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Serimizde karakterleri tanıtacağım. Özelliklerini, karaktere ait komboları sizlere aktaracağım. Ben de oldukça profesyonel sayılmam. Atladığım taraflar varsa yorumlarda düzeltirseniz sevinirim. İlk karakterimiz olan Honored One yani Gojo Satoru. Oldukça basit bir karakter. Bütün güçleri bir ritim gibi tutturursanız rakibi yener. Birisi bile kaçarsa VS'yi zora sokarsınız. Ama en kolay karakterdir. Şimdi güçlerini tanıyalım. Evet arkadaşlar, ilk gücümüz olan mavi çekim gücüne geçiyoruz. Güç target yani hedefleme olarak rakibimize bakarak bir tuşuna basıyoruz ve rakibimizi çekip fırlatıyoruz. İkinci gücümüz ise mavi gücün tam tersi olan dirme gücümüz yani kırmızı güç. Bu da gördüğünüz gibi. Üçüncü gücümüz aynı yumruklar. Gördüğünüz gibi 3'e bastığım gibi bir sürü yumruk atıyorum ve rakibimi yere düşürebiliyorum. Bir öbür özelliğimiz de 2 kat tekme. Özellikle karakterimizin bir özelliği var. Klavyemizde, telefon ekranlarında ise yıldız tuşuna basarak rakibin yakınına ışınlanabiliyoruz. Tabii ki bunun farklı bir tekniği var. Hemen R'ye bastıktan sonra arkamızı dönersek rakibin arkasında belirebiliyoruz. Ultimize geçmeden önce bazı mantıkları anlatmak istiyorum. Attığımız özelliklerde ekstra bir vuruş daha yapabiliyoruz özelliğimizi kullanarak. Gördüğünüz gibi sağ alttaki bar çubuğumuz özelliğimizi her kullandığımızda sıfırlanıyor. Yavaş yavaş doluyor. Birinci özelliğimizle rakibi çekiyoruz. Havaya fırlatıp rakibe basarak R'ye basıyoruz. İkinci gücümüzde rakibe doğru bakarak önce 2'ye bastıktan sonra R'ye basınca arkasında belirebiliyoruz rakibimizin. Eğer rakibimiz bize doğru vururken veya bir şey fırlatırken 2 ile R'ye basarsak özel bir animasyonla arkasında beliriyoruz ve bir tık daha fazladan vuruyoruz. Üçüncü özelliğimizi tutturduktan sonra bir anda R'ye basıyoruz ve rakibimizi yerde sürükleyerek ileriye doğru fırlatıyoruz. Son özelliğimizde ise 4'e basıyoruz. Havadayken yakalayıp R'ye basıyoruz. Aynı birinci özelliğimizde olduğu gibi. G tuşuna basarak ultimizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi altta da güçlerimiz değişti. İlk gücümüz maksimum mavi çekim gücü. Böyle rakibi tutarak etrafa doğru fırlatabiliyorsunuz. Ama tabii ki böyle yapmanızı önermem. Çünkü maksimum vurabileceği kadar hasarı vuramıyorsunuz böylece. Eğer ki rakibimizi olduğu yerde tutup sadece yukarı aşağı kaldırırsak daha fazla hasar verebiliriz. İkinci özelliğimiz maksimum kırmızı güç. Belli bir süre içerisinde atıldığı için genellikle bunu ya uzaktan atmalıyız ya da gösterdiğim gibi zıplayarak kırmızı gücümüzü ateşlemeliyiz. Aynısı mavi güç için de geçerli. Üçüncü gücümüz mor güç. Rakibimizin canı çok fazla olsa bile gördüğünüz gibi neredeyse canı kıpkırmızı kaldı. Veya şöyle göstersek de olabilir. Bakın gördüğünüz gibi tek yedi. Yani çok canı olan bir rakibe karşı böyle bir şekilde savaşabilirsiniz. Eğer böyle kullanırsanız gördüğünüz gibi rakibe hasar vuramazsınız. Rakip dibinize girer. Hitbox'ı tutmadığı için hiçbir şekilde öldüremezsiniz. Son özelliğimiz de alan genişletme. Sonsuz boşluk. Bakın gördüğünüz gibi gücümüz rakiplerimizin hiçbir şey yapamamasını sağlıyor. Bakın tekrardan şimdi harekete geçmiş oldular. Alan genişletmenizi eğer yakından atmaya çalışırsanız bakın gördüğünüz gibi ultinizi bir kere açtığınızda bir kere alan genişletme kullanabiliyorsunuz. O yüzden ulti bitene kadar alan genişletme kullanamayacaksınız. Tabii ki normal güçlerimizde olduğu gibi ultimizdeki güçlerde de kombolarımızda artı bir vuruş daha yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi zıplıyorum. Rakibimi havaya kaldırıp tutup tekmeyi vurabiliyorum. İkinci gücümüzde ise bastıktan sonra hemen R'ye basıyoruz. Arkadan gelen bir topçuk oluyor. Şöyle göstereyim sizin için. Bunu kendimiz kontrol edebiliyoruz. Tabii ki bize de çarpabiliyor. O yüzden bunu vurabileceğimiz garanti ise vuralım. Sadece Gojo özel bir tane daha alan genişletmemiz var. Onu da şimdi göstereyim. G'ye bastıktan sonra R'ye basıyoruz. Ve bundan sonrası tamamen kontrole bakıyor. Oyuna yeni başladıysanız bunu hemen düzgün bir şekilde kullanabilmeniz tabii ki mümkün değil. Yaptıkça alışıyorsunuz. Genel olarak şimdi her şeyi gösterdim. Şimdi komboya geçelim.
Arkadaşlar videoda çekmediğim bir kısım kalmış. Bunu akşam vakti videoyu editlerken fark ettim. Onları da hemen videoya eklemek istiyorum. Çünkü attığınız skill'lerde blok olup olmama olayı var. Gördüğünüz gibi F tuşuna basarak blok yapabiliyorsunuz. Birinci özelliğimiz blok yapan bir rakibe gördüğünüz gibi işlemiyor ve bayağı da sersemliyorsunuz. Rakip o anki anınızdan fırsatlanıp ve o anda komboya sokabilir. İkinci özelliğimiz de gördüğünüz gibi bloklanabiliyor. Sinek ısırığı gibi oluyor. Yani hem de boşuna özelliğinizin sürecini beklemek zorunda kalıyorsunuz. Üçüncü özelliğimizde blok olsun olmasın fark etmiyor. Bloğunu kırabiliyorsunuz. Aynı hasar vuruyor. Hiçbir farkı yok. Son özelliğimiz de ilki bloklanıp ikincisinde sersemletebiliyorsunuz. Ama tabii ki şöyle bir olay da var. Rakibiniz yani tek bir hatanızı kolluyorsa tek bir bloktan sonra hemen size saldırıya dönebilir. O yüzden yani belli olmaz. Çok da blok yokken kullanmayalım özelliği. Üçüncü özellik kullanılabilir ama. Hocada çoğu şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Şimdi de VS'lere geçelim. Public'te deneyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla.